Herkese merhaba. Bu videoda sizlere Phonak Audio Infinio R Spire Ultra isimli işitme cihazını tanıtacağım. Gördüğünüz gibi oldukça uzun ve havalı bir ismi var. Aslında bu kadar uzun olmasını da hak eden bir ürün. Çünkü yaklaşık 100 yıllık bir işitme cihazının üretim sürecini düşünürseniz, yani ilk çıkan işitme cihazları bundan 100 yıl önce çıkmıştı. O zamandan beri sürekli geliştirilen bir takım özellikler var. İşte bu özelliklerin bir yansıması aslında bu kadar ismin fazla olması. Yakında herhalde biraz daha kısaltmaya doğru giderler tabii bu isimlerde. Bunun ismin bu kadar önemli, uzun olmasının nedeni ise aslında kullanılan, biraz önce de belirttiğim gibi kullanılan yazılımların ve programların fazlalığı. Bu bir yapay zeka kullanan bir işitme cihazı. Doğal olarak yapay zeka birçok alanda olduğu gibi işitme cihazı sektörüne de girdi ve bence işitme cihazı alanında çok büyük değişimler de yaratacak bir yaklaşım. Çünkü işitme cihazındaki en büyük sıkıntı aslında gürültüyle konuşmanın birbirinden ayrılması süreciydi. İşitme cihazı kullananlar bilirler ve ben de hemen hemen her videomda söylerim. İşitme cihazı bir ses yükseltir, sesi yükseltip kulağa veriyor ama doğada sadece insan sesi yok. Bir sürü farklı sesler var. Doğal olarak sessiz ortamda bir işitme cihazının başarısı gerçekten basit bir işitme cihazının başarısı iyidir. Yani çok sorun yaşamazsınız. Örneğin işte burada sadece ben konuşuyorum ve benim bir insanla sohbet ettiğimi düşünecek olursanız sadece benim sesimin yükselten bir cihaz, okey, bu hemen hemen her ürünün yapabileceği basit bir eylem. Ama esas sorun doğal olarak farklı ortamlara girdiğiniz zaman diğer çevredeki bütün sesleri de işitme cihazı nasıl davranıyor? Yani yüksek gürültülü ortamlarda gürültüyü çok mu veriyor veya kalabalık ortamlarda gürültülü konuşmalara odaklanabiliyor mu veya çok gürültülü ve kalabalık ortamlarda gürültüyü baskılayarak konuşmanın anlaşılırlığını yükseltebiliyor mu? Bir işitme cihazından beklediğimiz en önemli nokta da bu oluyor. İşte bu işitme cihazı da bütün bu sorunları çözmek için yapılmış bir takım teknolojileri, bir takım yaklaşımları ve programları içeriyor. Hadi bakalım bu cihaz bunları nasıl yapıyor, ne kadar yapıyor, bir buna göz atalım. Ama göz atmadan önce ben uzman diyalog Murat Çeber, kanalıma abone olmayı ve beğen tuşuna basarak daha fazla kitleye ulaşmamı sağlarsanız sevinirim. Bu sayede çünkü yapmış olduğum emeklerin de karşılığını alabilmiş olacağım. Şimdi bu ürünün en önemli noktalarından bir tanesi, biraz önce söylediğim gibi gürültü ve kalabalık ortamlarda gürültülerin azaltılarak konuşmanın ön plana çıkartılmasını sağlayabilmesi. Bunu da yaparken iki tane çip kullanıyor. Bu çiplerden bir tanesi ERA çipi dediğimiz bir çip. ERA çipi normalde diğer işitme cihazı, Phonak'ın üretmiş olduğu diğer klasik işitme cihazlarındaki çipin bir tanımı. Doğal olarak bu bir takım program geçişleri ve gürültü azaltma programlarını içerisinde barındıran bir çip. Bir diğer çip ise Dipsonic dediğimiz yapay zekayı kullanan çip. ERA çipi sakin ortamlarda veya gürültünün az olduğu ortamlarda oldukça etkili bir çip ve bütün programlarını orada otomatik olarak kullanabiliyor. Dipsonic çipi ise içerisinde 22 milyon tane ses örneği tanıtılmış. İşte bu içerisinde 22 tanıtılmış olan 22 milyon ses örneği aslında gerçek dünyadaki örneklere benzeyen, hatta onların 18 katı kadar geliştirilmiş bir takım örneklerle duruyor. Ve işitme cihazı kulağınızdayken sizin gittiğiniz ortamları ya da gelen ses akustiklerini de içerisindeki 22 milyon ses örneğiyle karşılaştırarak sizin için en uygun dinleme modunu tercih ediyor. Bu da doğal olarak gürültülü ve kalabalık ortamlarda çok daha iyi anlamayı getiriyor. Yaklaşık 10 desibellik bir SNR oranından bahsediyoruz. Ki bu oldukça iyi bir oran, çünkü kendi cihazı, örneğin yapay zeka içermeyen bir cihazında 5 desibellik bir artı sağlarken bu yapay zeka çipine doğru gittiğimiz zaman 10 desibellik bir SNR, yani sinyal gürültü oranı elde ediyoruz. Bu oldukça iyi bir oran. Bir başka noktada işitme cihazının kullanmış olduğu otomatik program geçişleri. Yani işitme cihazı
cihazı kullananların, yani hep söylerim, farklı ortamlara girip çıktıklarında cihazlardaki geçişler bazen istenildiği gibi olmayabiliyor veya yeterli tatmin sağlamayabiliyordu. Çünkü doğadaki sesler sadece bir sesin yükselmesi veya alçalması değil, sesin farklı frekanslarda farklı davranışları da içerisinde barındırması oluyor ve işitme cihazı olarak bütün bu sesleri aynı oranda azaltıp çoğaltırsa problemler ortaya çıkabiliyor veya farklı ortamlarda algılamak zor olabiliyordu. Veya işitme cihazlarının yönlü mikrofon teknolojileri keza yine aynı sorunu yaratabiliyordu. Örneğin arabada şöyle söyleyeyim, yönlü mikrofon teknolojileri genelde başın dönük olduğu yöndeki seslere odaklanır. Yani siz şoförsünüz ve araba kullanıyorsunuz ve bir çift cihazınız var. İşte araba kullanırken cihaz hep öndeki seslere odaklanırsa arkadan ve yandan gelen konuşmalar anlaşılmaz hale gelebiliyordu. Bu yüzden cihazınız arabada olduğunu algılayabilirse ses olarak her konuşma sesini ayrı ayrı veya arkadaki seslere yönelebilme imkanı da sağlardı. Ve bu bir otomatik program geçişiyle yaptığınız zaman başarılı hale gelebilir. İşte otomatik geçişler dediğim veya bir markete girdiğiniz zaman, marketteki veya bir restoranda oturduğunuz zaman farklı konuşmalardan sizin gürültüleri, çevre gürültülerini azaltarak konuşma seslerine odaklanabilme ve onlara yönelebilme özelliklerini sağlayabilmeli. İşte bunu yaparken de doğal olarak bulunduğu ortamı doğru biçimde algılayabilmesi önemli oluyor. Yoksa siz bunun hepsini manuel olarak yapmak zorunda kalabilirdiniz. Otomatik geçişlerini sorunsuz hale getirebilen AutoSense programı 7.0'ı kullanmaya başladı bu cihazda. Bu sayede siz sakin ortam, gürültüde konfor, gürültüde konuşma, arabada konuşma, müzik dinleme ve yüksek gürültüde konuşma dediğimiz 6 programı, bir de medya akışını koyduğunuz zaman otomatik olarak 7 programın otomatik olarak sağlandığını görüyoruz. Ki bu da hemen hemen çevredeki oluşan tüm gürültü ve konuşmaları değerlendirdiğimiz zaman sorunsuz bir yaklaşım olarak karşımıza çıkıyor. Peki bu cihazın bir başka noktası, aslında size ifade etmek istediğim, belki de en başta söylemem gereken şeylerden bir tanesi, bu cihaz aslında yeni bir ürün değil. Evet, bu cihaz 2024 yılında Phonak çıkartmış olduğu Phonak Audio Infinio R Spire'ın upgrade edilerek yenilenmiş hali. Yani ve buna da Ultra adını verdi. Peki bu upgrade bize neyi getirdi? Aslında upgrade %30, %35'lik bir ekstra artılar getirdi. Her noktada bu şarj süresinde de artı %30-35'lik bir imkan bize artış getirdi. Aynı zamanda konuşmayı dinleme çabasında da %30-35'lik bir iyileşme getirdi. Normal şartlarda birçok üretici böyle bir iyileşme yaptıkları zaman ürünü yeni bir ürün gibi tanıtırlar ve yeni bir ürünü piyasaya sunduklarını ifade ederler. Ve bunu başka bir model ismiyle koyarlardı. Oysa Phonak bunu bir yeni ürün olarak tanıtmadı. Var olan 2024 yılında da benim ürünümü almış olan kişileri mutlu edecek şekilde cihazının bir upgrade edilerek, geliştirilerek yani bir takım yüklemelerle yeni çıkmış bir ultra modeli haline geldiğini duyurdu. Ve eğer sizler 2025 yılının Kasım ayından önce bu ürünü aldıysanız ve herhangi bir şekilde işitme merkezine gitmediyseniz giderek bu cihazınızı, mevcut cihazınızı, yani 2024 modeli olan cihazınızı upgrade ederek yeni ultra seviyesine çıkartabilirsiniz. Şimdi bu upgrade etmenin tabii başka avantajları da söz konusu. Aynı zamanda şarj sürelerinde ciddi iyileşmeler karşımıza çıkıyor. Yapay zeka modunda sürekli cihazı kullanırsanız 6 saatlik bir kullanım söz konusu olabiliyordu. Şimdi bu süre 10 saatin üzerine çıktı. 10-11 saatlik bir süreden bahsediliyor ki sürekli yapay zekayı kullanırsınız. Eğer cihazı otomatik modda kullanırsanız, yani hem yapay zekayı hem de normal diğer davranışları bir arada kullanacağınız otomatik modda kullanırsanız çok daha yüksek bir şarj süresi veriyor. Yaklaşık 30-35 saatlik bir şarj olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi Phonak bunu değer olarak 56 saat olarak veriyor. Fakat bu 56 saat olarak bir çıplak bir veri. Yani cihazın ne kadar çok kalabalık ortamda kullandığınızı, ne kadar çok gürültülü ortama girip çıktığınızı veya Bluetooth aktarımını ne kadar efektif kullandığınızla ilgili bu süreler değişmektedir. Ben kullanıcılarından aldığım bilgilere göre
o yaklaşık 14-15 saatlik cihazı kullandığınız zaman ve 3 saatlik bir otomatik modda yapay zekayı kullandığınız zaman şarj süresinin %50 ile %60 arasında değiştiğini görüyoruz. Yani gün boyu cihazı kullandığınız takdirde sizin akşam o cihazları şarj kutusuna taktığınız zaman %50, %60 oranında bir şarj süresinin kaldığını görebiliyorsunuz ki bu da aslında veriler olarak gayet iyi bir veri. Aynı zamanda Phonak bu cihazı çıkartırken tabii şöyle bir şarj kutusu çıkarttı. Bu şarj kutusuna taktığınız zaman bu şarj kutusu kablo olmadan da 3 defa bu cihazı doldurabiliyor. Ve yaklaşık cihazın dolum saati 3-3,5 saatlik bir süre zarfında cihazın full olarak şarj ettiğini görebiliyoruz. Bir diğer nokta da cihazın Bluetooth bağlantısı. Şimdi Phonak 5.3'ü Bluetooth bağlantı sistemini devreye soktu bu ürünlerde. Böylece bu cihaz 8 farklı Bluetooth'a bağlanabilme ve aktif olarak aynı anda 2 tane Bluetooth bağlantısını bize aktif olarak sunabilmektedir. Aslında Phonak'ın en sevdiğim taraflardan bir tanesinin açıkçası bu olduğunu söyleyebilirim. Çünkü Bluetooth bağlantısı gerçekten hemen hemen her cihazdan mümkün hale gelebiliyor. Yani ister sizin cep telefonunuz olsun, isterseniz kullandığınız bir laptop bilgisayarınız olsun veya bir televizyonunuz, eğer bunun Bluetooth'u varsa bu cihaz Bluetooth onlarla beraber kolaylıkla eşleşebiliyor ve doğrudan kulağınıza sorunsuz biçimde ses aktarımını sağlıyor. Bu da ben özellikle müzik dinleme noktasında da çok kaliteyi arttırdığını hastalarımdan bilgi alıyorum. Yani daha önce Phonak kullanan ve Bluetooth'u kullananların geri bildirimlerinde de ya bu cihazın Bluetooth bağlantısının çok daha iyi olduğunu ve geri bildirimleri ses kesilmelerinin olmadığını ifade ediyorlar. Bir başka nokta tabii bu cihaza Phonak'ın ne kadar güvendiğini gösteren bir temsiliyet var. Bu da 3 yıllık garanti. İşitme cihazları normalde Türkiye'de 2 yıllık bir garantiyle karşımıza çıkıyordu. Evet, bu cihazın ömrünün tabii 2 yıl olacağı anlamına gelmiyor. Ama 2 yıllık bir garanti sunuyordu. Bu var olan Infinio modellerinde 3 yıl olarak karşımıza çıkıyor ki bu da Phonak'ın bu cihaza ne kadar çok güvendiğini gösteriyor. Evet, IP68 kullanıyor. Yani bu cihaz suyun içerisinde bile rahatlıkla çalışabilir ve ter veya nemden kolay kolay etkilenmediğini ve tozdan kolay kolay etkilenmediğini bize ifade ediyor. Ve biz de sizlerin bu cihazı deneyebilmeniz için şöyle bir mesela kendi kliniğimizde de şunu yaptık. 3 günlük bir ücretsiz deneme imkanı sunduk. Yani eğer sizler de bu cihazın size sağladığı katkıyı görmek istiyorsanız kliniğimize gelip 3 gün boyunca bu cihazı ücretsiz olarak deneyebilirsiniz. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hepinizle sağlıcakla kalın.